Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın tam üye, Macaristan ve Türkmenistan'ın gözlemci üye statüsünde bulunduğu konseyin daimi sekreteryası İstanbul'da bulunurken Avrupa ofisi de Budapest. Tuna Nehri nazlı nazlı akarken tarihte onun yanından akmakta. 10 ülke, 3 başkent kat ederek denize karışan Tuna, edalı bir prenses gibi asırlardır ışıldıyor. Kıyıları yüzyıllardır savaşlara, zaferlere, mücadelelere şahit oluyor. Tuna, Macarlar ve Türklerin 500 yıllık mücadeleleri, dostlukları ve Tuna'ya sevdasından çokça iz taşıyor. Yahya Kemal'in "Türk'ün gönlünde dağ varsa Balkan'dır, nehir varsa Tuna'dır" sözü, Osmanlı'nın Tuna kıyılarındaki varlığını, Aktolgalı Beylerbeyi'nin ve Şimşek gibi binlerce atlının Mohaç'ta, Zigetvar'da, Estergon'da, Budin'de yüzyıllara neden nam saldığını özetleyiveriyor. Mohaç, Türk tarihinin en önemli meydan muharebeleri arasında yer aldı. Avrupa Sultan Süleyman'ı Muhteşem Süleyman olarak anmaya başladı. Bugün Mohaç Savaş Alanı'nın açık hava müzesine dönüştürüldüğü alanda yazan bir ifade, iki milletin yeniden yakınlaşmasının özeti gibidir. Savaşlar anı olunca dostluğa dönüşür. Gondolom erről, hogy a 150 év, amit együtt töltöttünk nagyon szorosan, az biztos, hogy mindkét kultúrára hatott. Úgyhogy, hogy ez genetikailag vagy milyen alapon bizonyított-e vagy sem, azt nem tudom, de hogy a két kultúrában nagyon sok minden vegyült, meg gasztronómiában, tehát nagyon-nagyon sok mindenben, abban biztos vagyok, annak azt nyomon azt látható. Én 3 éve tanulok törökül, megmondom őszintén, úgyhogy igen, én a nyelvben felfedeztem. Itt voltak a törökök 150 évig, de nem gondolnám, hogy rokonság vagy ilyen testvériség lenne a két nép között, de inkább ilyen közös múlt. Én maradok a régi felállásnál ebben a szempontból, hogy a finnugor népcsaládból származunk. Valamiért természetesen rokonságban vagyunk velük, mert elég sok időt töltöttek, és ez egy természetes etnikai keveredést eredményezhet, de szerintem nem török eredetű. Én is így gondolom egyébként, mert a sumér közeghez van valami viszonyítási alap. Régebben olvastam ilyesmiről, hogy a japánok, az ukránok, a törökök és a magyarok azt hiszem egy népcsoportba tartoztak még egy jó pár ezer évvel ezelőtt. Miniszteri hurmatlı Viktor Orbán'ımıza verildi. Milyen tisztelt elnök urak! Mint önök is tudják, mi Magyarországon élünk. Magyarok vagyunk. Sizler bilirsiniz, biz Vengriya'da yaşıyoruz. Biz Vengr dilinde egyedülálló és különös nyelv. Bu unikal, bu özgöçe til, bu Türk tiliminin bir tuğandığı var. Biz daima çoğun göngül vurup Türk memleketlerinin baylanışları, kızmattaşlıklarına göngül vurup geliriz. Biz dağı sizlerin arаңızda biz Batış ülkelerinde yaşayan memleket bolobuz. Biz Hristiyan dinini kabul alganбыз. Biz Hristiyan Türk elleri bolobuz.
Kıpçak, Türk negizinde turgan mamleket bolup eseptelebиz. Biz özübüz Atilla'nın nebereleri de esepteyiz. Özünün Türk tamırlarını aybagандай urmattap, barıktay. Muna bilesizler, bizde kurultay bolgon, çoğunluk bolot, al жерде мындай биздин үрп адаттарды, түрк элдеринин үрп адаттарын берген нерселер болот. Ал жерде Турция, Казакстан, Түркменстан президенттери катышты. Европада билесиздер, бизде чындыгында мындай батыш чыгыш элдери деп эсептешет. Мурда бизге мындай кызыктай маңыздуу нерсе болгон, бирок ошого карабастан силердин мамлекеттердин жетишкендигине жана экономикалык, саясий мындай жетишкендигиңерге байланыштырып, ошол биз ошол себептен бизде мындай чыгыш эл дегенде мындай сыймыктанабыз. Gagavuzlar, Oğuz Türklü ve bunların dışında da Osmanlı döneminde özellikle 14. asrın ikinci yarısında orayı göç etmiş evladı Fatihan dediğimiz Anadolu'dan göç eden Türkler var ve onların bir kısmı da bugün oralarda yaşıyor ve yaklaşık belki 5 milyonluk bir Türk kitlesinden Balkanlarda söz edebiliriz. 5. asrın ortalarında Atilla önderliğinde yapılan göçlerde çok sayıda nüfus da oraya gitmiş. Mesela bunların bir kısmını Peçenekler, Avarlar, Sabirler, Bulgarlar gibi sayabiliriz. Hazar Türkleri de yer yer Avrupa'ya akınlar etmiştir ve bu göçler sayesinde zaten kimlik de gelişmiştir. Mesela Macarların kimliği Fin, Ugor ve On-Ogur dediğimiz iki önemli unsurun birleşmesinden oluşur. Aslında Macar adı da Hungari adı daha çok Slav dillerine geçen On-Ogur. On-Ogur biliyorsunuz Türklerde bu tip isimlendirmeler vardır. 9 Oğuz gibi, evet. 30 Tatar gibi. On-Ogur da Türklerin bir kısmı R dilini, bir kısmı Z dilini konuşur. R dilini konuşanlar bugün Çuvaş Türkleridir. Ama onlardan önce ana Bulgarca dediğimiz Bulgar Türkleri, tarihte Tuna Bulgarları, Volga Bulgarları R dilini konuşmuştur. İşte Oğuz, Ogur ayrışması da buradan gelir. Yani bir kısım Türkler Oğuz'a Ogur, bir kısmı Oğuz demiştir. On-Ogur da On-Oğuz demektir. Ve Macarların, Slavların onlara vermiş olduğu isim On-Ogur'un Arap kaynakları da onlardan Türk diye söz eder ki onlar o yıllarda 8. 9. yüzyıllarda Türk kavimlerinin etkisi altındadır. Bağımsız, müstakil bir devlet kurmamışlardır. Hazarların içerisinde Hristiyan'da mesela Turani halklar dedik. 1913 yılından 1941 yılına kadar Macaristan'da süreli bir yayın vardır ve adı Turan'dır. Yani Türkiye'de Turan dergisi yayınlanmadan önce Macaristan'da 1913'ten 1941'e kadar bu dergi yayınlanmıştır ve Türkiye'de Milli Edebiyat döneminde de ve Atatürk döneminde de Macaristan bilim alanıyla, Macaristan fikir alanıyla çok yakın ilişkiler vardır.